Sevgili açık beyinler, sevgili dostlar merhabalar. Bugün çok özel bir canlı yayında karşınızda olacağız. Ben önden kısaca bir Türkçe açıklama yapayım. Canlı yayınımız İngilizce olacak ve bugün hepimizin hayranlıkla takip ettiği, bütün dünyanın tanıdığı Jill Bolte Taylor bizimle beraber olacak. Yayınımız İngilizce olarak orijinal bu videoda yayınlandığı gibi bir de aynı zamanda simultane Türkçe çeviriyle ikinci paralel bir video olarak da yine kanalımızda yayınlanıyor. Lütfen video açıklamalarını ve sosyal medyayı takip edin. Eğer İngilizce takip etmekte zorlanıyorsanız öbür videoya bekliyoruz. Ve şimdi giriş konuşmasını yapmak üzere sevgili moderatörümüz Turkan Aydogmus'u sahneye davet ediyorum efendim. Hepinize iyi dinlemeler, iyi izlemeler. Welcome Jill again. Thank you. It's great to be with you. I'm very excited. Teşekkürler. Sizinle çok güzel. Herkese merhaba. Bilim hayal gücü kesişiminde olan ilham giriş konuşmalarımıza hoş geldiniz. Bugün Sinan Canan benimle ve dünyaca ünlü Dr. Jill Bolte ile sınırları yitiyor olacağız. Harvard eğitimli bir bilim insanı, harika bir öğretmen ve New York Times kitap satıcısı. 2008'de Time'ın 100 en etkin insanlarından biri seçildi. En son kitabını tüm beynin yaşamını tanıttı. Her şeyin yanı sıra çok güçlü bir kadın ve benim rol modelim. Hoş geldiniz canım. Teşekkürler. Burada olduğuma çok mutluyum. Teşekkürler. Biz de çok mutluyuz. Siz bizim rol modelisiniz. Çünkü ben de bir nöroloğum. Ve sizin de TED Talk konuşmanızda yaptığınız ve paylaştığınız deneyiminiz benim için duygusal bir bilim. Çünkü tamamen yeni bir konsept. Çünkü bilimden bilmek ve deneyimlemek farklı şeyler. Siz bunu deneyimlediniz ve bizimle paylaştınız, tüm dünyayla paylaştınız. Size bunun için çok teşekkür ederim. Bu cesaretiniz ve paylaşımınız için teşekkürler. Ve tekrar hoş geldiniz. Jill, I feel very blessed. Yes, thank you, Jill. Sinan, if you allow me, I will go with the first question. İzin verirseniz ilk soruna başlayacağım. Jill from Jill, okay? Jill'ı dinlemek But istiyoruz. which one would Jill'den. be the right question? Who is Jill or what is Jill? Ancak hangisi doğru soru olur? In this Jill connected kim? existence. Jill ne? Bu bağlı Big, varoluşta. isn't it? So I think there are numerous characters inside of each one of us based on the way that our brain organizes information. So we have two emotional groups of cells, one in each hemisphere, and each one has a character. And then we have two thinking brains, one in each hemisphere, and they represent different voices inside of us or characters. So when you ask which Jill, it's probably my left rational thinking tissue, because she's the one who is rational and interacts with the external world. She's the part that knows to put on my glasses, put on my earrings, and show up on time. Kulaklığımı takan, vaktinde yerinde olan o. Exactly. Right. So, well, Sinan, would you like to go with the second question? Peki Sinan, ikinci soruyu sormak ister misin? Ben şunu merak ediyorum. Geçmişinizde nöroloji alanına sizi yönlendiren şey ne oldu? Çünkü siz 80'lerdensiniz, aynı bizim gibi. 70 ve 80'lerde o kadar ünlü bir konu değildi bu. Siz bunu nasıl seçtiniz? So I have a brother who is only 18 months older than I am. And he would eventually be diagnosed with the brain disorder schizophrenia. So as children, we were constant companions with one another, as children in a family are.
And I recognize that brother would perceive experiences very differently than I would. And that made me fascinated with what is normal and how can two people be so absolutely, completely different from one another. And so that ended up studying the body, facial expression, body language, inceledim, vücut dilini inceledim, yüz ifadelerini inceledim ve en sonunda nörolojiyi inceledim. Benim şöyle bir artı sorum olacak. Sen kendini şizofreni ya da otizm gibi bir durumda farklı insanlarda nörolojinin bunu anlamaya yardımcı olduğunu hissediyor musun? I am a neuroanatomist who studies at the cellular level. So I care about which cells communicate with which other cells, with which chemicals, and in what quantities of those chemicals. So my research at Harvard was actually looking at different populations of cells in different brains of individuals diagnosed as normal control, or schizophrenia, schizoid or bipolar disorder, OCD, or panic anxiety. And we were actually looking at which cells are communicating with which chemicals and in what quantities, and it became very clear that the wiring of these cells was unique to each of those populations, different from normal. And if you're wired different from normal, there's no way that the brain can process normal. Okay. So Jill, then those were genetics? Meaning, like, if I were born with that type of wiring, can I do anything with it, or do I have a chance? O zaman bu genetik miydi? Bunu değiştirebilir miyiz, yoksa bir böyle mi kalmalı? You know, the brain's a very big place, and there are a lot of different circuits doing a lot of different things. And different disorders, we call a disorder based on the behavior and the output of the system. So every ability I have is because I have brain cells that perform that function. So I may have a problem with language, I may have a problem with organizing sensory information, I may have a motor problem where I can't process normally my body, relationship to the body. So it all depends on where in the brain the problem is and which groups of cells are involved. So can we help normalize certain systems? Well, we have to understand what the problem is and how the problematic behavior, the circuitry underlying that versus the normal circuitry. And we're quite naive with these subtle differences in which cell populations are having differences, et cetera, in order to help normalize. But then, absolutely, of course, we can influence the brain. I think antidepressants are a fantastic example of that, where if chronic depression, clinical depression occurs when there's too little serotonin being processed inside of the brain, then we can give medications that cause the serotonin to stay in the brain for longer periods of time and have more impact. So that's one change that can happen. And then, because of neuroplasticity, the brain is constantly rearranging which cells are communicating with which cells, moment by moment by moment, and this is how we learn. So I always think there's hope, and based on my experience with stroke, I don't think anybody had really high hopes of how functional I would ever become, and I ended up becoming completely functional again. Herkes benim ne kadar fonksiyonel olduğumu şüphe etti, ama ben tekrar fonksiyonel oldum. Benim için en enteresan durum. Nöroplastisiteden bahsettiniz. Biraz bundan çıkmak istiyorum. And it's just, I listened a lot of talk given by you and others. Nöroelastisite konusunda sizden birçok konu dinledim.
Ve siz burada 90 saniye kuralından bahsediyorsunuz. Ve beynimizin şemasını nasıl kontrol edebileceğimizden bahsediyorsunuz. Tam bu canlı yayından önce biraz gergin hissettim, teknik sorunlar yüzünden. Ve ben de sizin tekniğinizi kullandım 90 saniyeliğine. Ve bu endişe gitti. Bize lütfen bunu açıklayabilir misiniz? Bu nasıl işliyor? Günlük stresle nasıl başa çıkabiliriz? Ve bu uzatılmış stresten nasıl kurtulabiliriz? Good. First of all, I'm so glad that you used it and that it worked because it does. Bu tekniği kullandığınızda en başta çok sevindim. Again, every ability we have is because we have cells that are performing that function. So technology starts having its, glitches, and it is normal response of your emotional tissue, which are groups of cells in communication and in circuitry with one another, to create for you the experience of anxiety. So you're thinking a thought, oh my gosh, we're about ready to go live and the technology is having a glitch. And that is stimulating an emotional circuit inside of your brain, which ends up resulting in the feeling of anxiety. And then you're going to have a physiological response to what you're thinking and what you're feeling. So your brain is going to dump adrenaline or noradrenaline probably into your bloodstream. It's going to flood through you. It's going to flush out of your bloodstream in less than 90 seconds. So I call this the 90 Ve bu 90 saniyeden kısa süre içinde olacak. Bu yüzden buna 90 saniye kuralı söylüyorum. From the time we think the thought, it stimulates the emotional circuit, and then it runs a physiological response, and that whole process from beginning to out of our blood is less than 90 seconds. Now, ve bunun kanımıza gelmesi 90 saniyeden kısa bir süreç. Belki izleyiciler diyor ki ben 90 saniyeden uzun süre kızgın kalabilirim. Ama burada bizim yaptığımız şey düşünceyi, fizyolojik tepkiyi tekrar stimüle etmek. Ve böyle yaparsak saatlerce, günlerce sinirli kalabiliriz. Belki beyninizin arka planında bu tip bir sinir kalıntısı olabilir ve bu size tekrar fizyolojik tepkiye yol açar. Ama bu geçmişte olduğu için gidip gelen bir şey olmuştur. Ama beyin çok güzel bir örüntü makinesi ve hücreler şemalar şeklinde. Ve şunu anlamalıyız ki her zaman sinir, gerginlik, stres hissettiğimizde vücudumuzda, beynimizde buna yol açan hücreler var. Dissipate that power, take the power away and make a different choice instead. Peki farklı bir seçim yapma gücümüz nasıl var? Ben buna inanıyorum ki beynimizde olan şey üzerinde gücümüz var. Çok güzel açıkladınız. Bunu umarım herkes anlar. Özellikle şu an pandemi süresinde bunu anlamak çok önemli. Özetlediğiniz için teşekkürler. İzleyicilerin umarım bugün anlayacağı pratik bir çözüm oldu bu. Ben konuyu tekrar felçe geçireceğim. Çünkü Mayıs felç farkındalık ayı. Size felçin ne olduğunu soracağım. Ama bunu sormadan önce şunu söylemek istiyorum. Annem 2 felç geçirdi. İlkinde %100 geri dönebildi. Ancak ikinci seferinde artık bana sarılmakta bile zorlanıyor. Ama sorum şu. Felç normal bir insan için nedir? Çünkü siz 100 en etkili insan içine girdiniz bu felcinizden sonra. Ancak annem bana sarılmakta bile zorlanıyor.
Bu yüzden felçte farklı anlayabileceğimiz bir sürü yön var. Evet, felç tıbbi bir ve insanların nörolojik bir garipliği varsa hemen yardım isteyin diyorum. Amerika'da bu 911, Türkiye'de farklı olabilir ama yardım isteyin. Felç tıbbi bakış açısından ikiye ayrılıyor. Bir kan pıhtısı olabilir, beyne gelen. So a blood clot can enter into a pretty big size blood vessel and then get smaller and smaller and then kan pıhtısı kan damarına gelip küçülüp kan damarını bloklayabilir. Ve bu kan damarı beyne oksijen sağlıyor. Bu yüzden oksijen ihtiyaçları var. Dolayısıyla teknik olarak bu bir felç. İkinci yolu bir kan damarının kırılmasıyla olur. Bir kan damarı buna benzer ve kanı bir yerden bir yere taşıyor. Ancak bir sebepten dolayı bir yırtık olursa bu damarda kan hücreye dışarı taşıyacak. Ve bu durumda kan aslında kan hücrelerini, beyin hücrelerini toksik ve hemolitik bir felçte kan bu hücrelere gidiyor ve hücreler böylece ölüyor ya da travmatize oluyor ve artık çalışmıyorlar. Felç bir beyin travması ve bunun bir uyarısı eğer hiç başınıza gelirse kelimeyi beceremediğinizde dilde sorun olabilir. Konuşmaya çalışıyorum mesela ama konuşamıyorum. Bu bir uyarıdır. İkincisi uyuşma olabilir. Bu genelde vücudun tek bir tarafında olur. İki tarafta da değildir. Dil, uyuşma ve üçüncüsü de hatırlama. Eğer hatırlamada sorununuz olursa bu da bir işaretidir. Mesela hiç yoktan hiçbir şey hatırlayamıyorsam, mesela annemi tanıyamıyorsam bu hatırlamak sorunudur. Eğer kolumda veya bacağımda paralize olma ya da zayıflık varsa ya da bu organlarımı hissedemiyorsam dengem bozulur. Bunun dışında çok kötü bir baş ağrısı olabilir. Son olarak da görüşte sorun olabilir. Mesela bazen düz göremiyorsam ya da gözümün önünde siyah noktacıklar varsa bunlar felç uyarısıdır. Ve felçle ilgili şöyle bir durum var. Ne kadar kısa sürede hastaneye ya da doktora varırsak bu çok daha iyi olur. Çünkü felç bir odak noktasından başlar ve gittikçe büyür. Ve büyüdükçe daha fazla hücreye zarar verir. Peki şu sorunuza gelirsek, neden ben iyileştim ancak anneniz o kadar iyi iyileşemedi? Her şeyi beyin hücrelerimizden dolayı yapabiliyoruz. Ve beyin çok büyük ve özelleşmiş bir yer. Ve annenizin ilk felcinin nerede olduğuna bağlı olarak
fark edilmemiş hassasiyetler ortaya çıkmış olabilir beyninde. Ancak ikinci felçte eğer size sarılmakta zorlanıyorsa belki o zaman motor sistemine etki etmiş olabilir. Bu daha belli bir şeydir çünkü biz zaten sürekli hareket ediyoruz ve bunu daha kolay tanımlayabiliriz. Benim iyileşmemin sebeplerinden biri beynimin iyileşme becerisine inanmamdan geliyordu. Ve bu konuda eğitimli olduğum için mesela bir şey duyduğumda beynimde ne olduğunu düşünebiliyordum. Beynimin şemasını düşünebiliyordum. Mesela ses çıkarma becerim olmadığını düşündüğümde beynimin hangi kısmının bunu yaptığını biliyordum. Bu yüzden benim böyle bir avantajım vardı. Ancak en büyük avantaj nöroelastisitenin gerçek olmasından kaynaklanıyordu. Ve kendimizi başarıya yönlendirirsek bu konuda daha başarılı olabiliriz. Evet, aslında zamanlama çok önemli. Çünkü ilk seferinde hemen acili aradık. Çünkü annem dengesini kaybediyordu. Ancak ikinci felç biraz daha sinsice yaklaştı. Bu yüzden zamanlama dediğiniz gibi en önemlisi. Ve bunu paylaştığınız için çok sevindim. Ve insanların başına bunlardan biri geliyorsa artık bunu bilebilirler ve yardım isteyebilirler. Çok teşekkürler. Sinan, bir sorunuz var mı? Bolte Taylor ile ilk tanışan izleyiciler için lütfen onun TED konuşmasını izleyin. Çünkü hayat değiştiren, beyni düşündüren bir konuşma. Kendisi bir sabah beyninin sol tarafında bir felç geçirdi. Ve beyninde çok enteresan şeyler deneyimledi bunun sonucu olarak. Kitabında da bundan bahsediyor. Ve bu talihsiz olayı, bu talihsiz, zor, katlanması zor olayı anlatıyor. Ve bunu anlatabildiği, paylaşabildiği için çok cesur. Ancak ben şunu merak ediyorum. Bu talihsiz olaydan sonra hastanede, iyileşme sürecinde çok zorlandınız. Ancak bundan yıllar geçti. Şimdi hayatınızda ne değişti? Çünkü dünyada siz bunu tek başınıza yaşamadınız. Siz bizimle öngörülerinizi paylaştığınızda tüm dünya bu felci yaşadı. Bu bizi de değiştirdi. Çünkü ben kendimi sizin konuşmanızdan önce ve sonra tanıyorum. Sizin için hayat bundan sonra nasıl değişti? Biliyorum bu çok büyük bir soru ama özetlerseniz sevinirim. Benim için en büyük değişiklik şuydu. Sol beyinde bir grup hücre var. Benim nerede başlayıp nerede bittiğimi tanımlayan. Ve bu hücreler yüzünden yüzümün yüzüm olduğunu ve bu gözlüklerin benim yüzüm olmadığını biliyorum. Ama bu grup hücrelerim yoksa nerede başlayıp nerede bittiğime dair bir algım olmuyor. Beyindeki bu hücrelere bir birey olabilmek için ihtiyacım var. Ve bir birey olmanın bir parçası da benim bireysellik hissim olması, benim başkalarından ayrı olduğumu bilmem ve benim rasyonel bir sol beynim olduğunu bilmem ve böylece dış dünya iletişime geçebilmem. Ama duyularımla bana gelen tüm bilgiler buradan filtreleniyor ve ben beynimin sol tarafını kaybedersem ki bana bu oldu,
nerede bitip nerede başladığını bilemem. Ve kendi algımda sağ beynime göre kainat kadar büyük olurum. Belki bu kulağa garip geliyor ama kendimi ayrı görmektense içinde olduğum enerjiye dahil kendimi algılamaya başladım. Ve kelimenin tam anlamıyla kainat kadar büyük oldum. Aynı zamanda dil sol tarafta. Ve her şeyin büyük resmini gördüm ve her şeyi sevgi olarak gördüm. Büyük, saf sevgi. Ve kim bir beyin travması geçirirse şunu düşünüyorum. Bu insan ne kazandı? Belki bazı becerilerini konuşmuş olabilirler. Konuşma becerisi gibi. Ama ne kazandılar? Ve ben şunu kazandım. Beyni inceleyen bir bilim insanı olarak beynimin sol tarafında olanı anladım ve akış haline girdim. Bazı insanlara bu daha ruhani bir deneyim gibi gelebilir. Ve iyileşme sürecine girdim. Tekrar dili öğrendim, akademik dili öğrendim. Ve şimdi tekrar tam beyin oldum. Hem sağ hem sol beyin. Ve anladığım bu iki tarafta da ne olduğuydu, beyin iki tarafında. Ve bence şunu anladık. Beyin sol taraf, bilim beyni sol tarafta olabilir ama spiritüel deneyimlerimiz sağ tarafta. Ve bu da demek oluyor ki bilim ve ruhani deneyimler el ele. Bilim tanıma göre daha çizgisel bir bilim. Bu da demek oluyor ki biraz daha analitik düşünme. Önce çorabımı sonra ayakkabımı giyeceğim. Bunu sol taraf yapıyor. Bu bilimsel yaklaşım. That I can put on my shoes and tie my shoes because there is that method and we can repeat. Ve bilimsel metodla böyle ayakkabılarımı giyebilirim mesela. Bunu tekrarlayabilirim de. So the left brain and the way we look at the scientific method is absolutely fantastic for studying anything in the external world through our left. Ve sol beyin dış dünyaya dair şeyleri incelemek için çok güzel bir taraf. Ancak bu taraf büyük resmi, kolektif tümü anlamakta becerikli değil. Çünkü anlamak için bu sol taraf için çok büyük bir sorumluluk. Bu iki dünyayı algılama şekli biraz zıt. Biri büyüyen, kolektif, birlikçi, ve sol tarafta biraz daha sınırları tanımlayan, nerede başlayıp nerede bittiğini tanımlayan, ilişkilerimizi tanımlayan, detayları anlayan, daha küçük, daha detaycı bir taraf. Ve sağ tarafta büyürken sol taraf biraz daha detaycı. Bu yüzden bu TED Talk'un, bu TED konuşmasının dünyaya bunu ifade ettiğini düşünüyorum. İzin verirseniz izleyiciden 2 sorum var. Seray Çırak, soru için teşekkürler. Jill, endişeye yol açan hücrelerden bahsetti. Bana nörobilim açısından panik atakta beyninden olduğunu açıklayabilir misiniz? Panik deneyimlediğimizde bu sürekli alarmda olma hali. Ve bir insan beyni modeli kullanacağım. Bu beynin önü, beynin arkası. Bu benim kafama böyle yerleşir. Bunu açtığımızda İçeride duygusal doku var.
ve düşünme dokusu var. Ve anksiyete durumunda olan şey şu ki, amigdaladaki bazı hücreler şu soruyu soracak. Ben güvende miyim? Güvende miyim? Ve bazen bazı sebeplerden ötürü farkında olsak da olmasak da sebepten ötürü anksiyete durumuna geçebiliyoruz. Çünkü bu hücreler alarm haline geçiyor ve güvenliklerini endişeleniyorlar. Ve bu 90 saniye durumuna geçecekler. Ancak korku ve anksiyete ile ilgili önemli olan şey şu ki, bunlar beynimizde aslında bizim hayatımızı kurtarmak için tasarlanmış hücreler. Bazen anksiyete durumunda başka bir şey düşünemiyoruz. Vücudumuzda olan tek şey bu gibi hissediyoruz. Sadece alarm olma durumunu düşünüyoruz. Ancak bunun küçük bir hücre grubu olduğunu hatırlamak ve kendimizi bundan ayırmak, ana dönmek ve bir panik atak geçirdiğimizi gözlemleyebilmek önemli olan. Belki bu durumda omuzlarınız yükselebilir, öne gidebilir, oksijen alımınız azalabilir, kaşınızın şekli değişebilir, belki biraz hızlı yürümeye başlarsınız. Bunun nasıl olduğunu biliyoruz, çok kötü bir his. Ancak bunu bilinçli bir şekilde gözlemlemek ve seçebilmek, bu anksiyeteden uzaklaşmanızı ve bunu dışarıdan gözlemlemenizi yol açabilir. Ve böylece bu hücrelere olan fizyolojik tepkimizi de gözlemleyebiliriz. Ve bunu hatırlamak çok önemli. Bu hislere yol açma gücü olan bir grup hücre. Çünkü o anlamda bizim mesela güvende olmadığımızı düşünüyor. Ve hemen oradan çıkmak istiyor ve alarm veriyor. Bu çok güzel bir cevap. Teşekkürler. Bir soru daha var. Başak Özel. Bu soru için teşekkürler. Stroke'dan sonraki dış dünyaya dair algısı nasıl değişti? Gerçek ve gerçek olmayan dair algısı değişti mi ve nasıl? Bu büyük bir soru çünkü gerçeği tanımlamamızı gerektirir. Bu gerçek çünkü ben buna dokunabiliyorum gibi mi? Dış dünyada algıladıklarımız gerçek mi? Yoksa bir şeyin gerçek olması onları gözlemlememden mi geliyor? For me to be able to use my more intuitive big picture right hemisphere to be able to detect if someone's telling me a lie. So you know, that's the first question is what's real. So what did I gain? Aslında ilk soru bu, gerçek nedir? Real. My left thinking group of cells, they perceive the external world as real. My left emotion, sol beynim dış dünyayı gerçek olarak algılıyor. From my past experience. Well, my pain ve sol beynim yine geçmişe dair acılarını bana hatırlatıyor. Ama sağ tarafım biraz daha anın deneyimsel hücreleri. Mesela havadaki nemi hissedebilmem gibi bir gerçeklik. Anın deneyiminin gerçekliği bir tarafta.
Ve sağ tarafta aynı zamanda şu olabilir. Mesela dua ettiğinde benden büyük bir şey olduğunda ve beynimin sol tarafını unuttuğumda Tanrım'la ya da kozmik bilincimle ilişkimi ortaya çıkardığımda bu da gerçektir. Bu yüzden sanırım cevap budur. Bu benim her şeyin, yani tüm bu iki tarafında gerçek olduğunu algılamama yardımcı oldu. Teşekkürler Sinan Bey, size geçeceğim. Ama geçmeden önce nişanlısının sorusunu sormak istiyorum. Müge, sorun için teşekkürler. Bu felç sırasında hissettiğiniz birlik hissi, bunu felçten sonra da hissettiniz mi? Bu nasıl bir his? Bu hissi kendinizle tanışıyor musunuz? Ya da bu hissi nasıl hatırlıyorsunuz? Ya da bu histen zaten en başta hiç çıkıyor musunuz? Çok fazla soru sordunuz. Bu yüzden farklı cevaplar vereceğim. İlk soru, evet. Cevap evet. Hala bu hissi hatırlıyorum. Her şeye bağlı olma bilinci benim için çok çok derin bir sevgi hissiydi. Ve ben inanıyorum ki, tüm varlığımla inanıyorum ki bu dünyada birinci işimiz birbirimizi sevmek. İşimiz bu, birbirimizi sevmek. Bunun ilerisinde birbirimize etkileşime geçme, birbirimizden bir şey öğrenme, bir şeyler deneyimleme, bir şeyler paylaşma becerilerimiz de var. Ama işimiz, tüm bu ilişkilerden olan işimiz birbirimizi sevmek. Ben bu noktadan yola çıkıyorum. Ve ben sol tarafımı tekrar aktive etmem gerekti. Çünkü dil becerimi tekrar kazanmam gerekti. Nerede başlayıp nerede bittiğimin sınırlarını tekrar hatırlamam ve öğrenmem gerekti. Çünkü tekrar birey olmam gerekiyordu. Ancak kendimle olan anlaşmam şuydu. Beynimin sol tarafını gerektiği kadar iyileştirecektim. Yeni misyonumda bana yardımcı olacak kadar iyileşmeliydim. Ve misyonum şu ki, bu mesaj, biz sevgiyiz. İki kognitif beyni olan güçleriz. Awe-inducing, awe-inspiring sense of gratitude that I exist at all. And when I live my life, ve bu insanı çok büyük bir şükran hissiyle kaplıyor. Ve bu şükran hissiyle yaşadığımda her şey daha yolunda gidiyor. Jill, beni ağlatacaksın. Sinan, size geçelim. Benim için bu sorun değil. TED konuşmasını her izlediğimde ağlıyorum zaten. Bizim alanımız bilim, çizgisel düşünmekle ilgili. Ama sağ taraftaki anlamı da anlamaya gelelim. Bu iki tarafı nasıl karıştırabiliriz? Nasıl uzlaştırabiliriz? Bilimi eskiden yaptığınız gibi mi yapıyorsunuz yoksa yeni bir anlam mı çıkarıyorsunuz? Ben felç yaşadığımda her şeyi kaybettim. Ve 37 yaşındaydım. İyileşmem 8 yıl sürdü. Ve tekrar %100'e döndüğümü hissettiğim bu hücrelerin gitmesiyle oldu. Benim tekrar katı hissetmem, yani akışkanlık hissinden çıkmam 8 yıl sürdü. Bu sürede farklı bir karaktere dönüştüm. Olduğum bilim insanı
felçin sabahı öldü. Ve amacım hiç bu kadını tekrar iyileştirmek ya da kurtarmak olmadı. Amacım hiçbir zaman tekrar laboratuvara dönmek, araştırma yapmak olmadı. Ve kazandığım şuydu ki, başkalarına beyinle ilgili bir şeyler öğretmek için yeni bir sesti. Ve bu zamanlarda bir TED konuşmam oldu ve tüm hayatım değişti. Ve hayatım değişti çünkü insanlar yaşadığım bu deneyime baktı. Ve biz toplum olarak beyni aslında çok az anlıyoruz. Bu yüzden toplumu bu konuyla ilgili eğitmek için büyük bir konuşmacı oldum. Artık laboratuvarda değilim. Hayatım bu noktasında artık çağrım bu değil. O gün eski halim öldü ve laboratuvara geri dönebilirim çünkü hücreleri çok seviyorum. Ve öğretmenliği özlüyorum. Hala bazen öğretmenlik yapıyorum nöroanatomi alanında. Ama araştırma konusuna gelince artık bunu diğer bilim insanlarına bıraktım ve başka bir farkındalık seviyesine geçtim. Misyonum değişti. Think part in the diversity of human beings in the realm of science, because in the realm of science everyone behaves like the other one, you know, they do almost the bilim same dünyasında her şey birbiri gibi davranıyor. Ancak bazı insanların ilerlemesi gerekiyor. Ve tüm bunları bilmenin ne demek olduğunu söylemeleri gerekiyor. İnsanların hayatlarını mesela nasıl iyileştirebilecek? Burada gördüğünüz logo açık beyin, açık beyin anlamına geliyor. Ve insanlar bana bunun anlamını bazen soruyorlar. Neden grubuma bu ismi koyduğumu? Bunu açıklamak istiyorum ama bu yayında aslında sadece size işaret edebilirim. Açık beyin sizsiniz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve grup olarak şuna inanıyoruz. Beyin hakkında öğrendiğimiz şeyler bizi insanlar olarak yükseltebilir. Doğru ve paylaşılmış anlamı çıkarabilirsek, bu bizim için çok önemli ve siz de bunun için en etkileyici insanlardan birisiniz. Ve bu açıklama için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkürler. Devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Tamamen size katılıyorum. Kendimizi ve kendi doğumuzu ne kadar iyi anlarsak kendimize daha iyi davranırız ve başkalarına daha iyi davranırız. Ve hiçbirimiz bu dünyaya bir kılavuzla gelmiyoruz. Ve sevgi ve affedicilik, kendimizi sevmek ve kendimizi affetmek bunun çok büyük bir parçası. Açık beyin için çok teşekkür ederim. Kendimiz olduğumuza dair ne kadar açık olursak, dünya daha iyi olur, birbirimize daha iyi geçiniriz. Ve istediğimiz de bu değil mi? İnsanlığı iyileştirmek istiyoruz. Evet, kesinlikle. Jill, çok ilgi görüyorum ve izleyiciler sorular soruyor. Vaktiniz varsa biraz daha soru sorabilir miyim? Edebiyat sever. Thank you Edebiyat for the question. How fake memories are created by brain? How is it possible to have fake memories? Sahte anılar beyinde nasıl oluşturuluyor?
Ve sahte anı sahibi olmak nasıl mümkün? Beyin çok enteresan, anılar çok enteresan ve çok kompleks. Beynimizde bir grup anımız yok aslında. Beyni çok iyi anlamıyoruz. Bir sürü parçadan oluşan bir şey. Ancak daha fazla sefer bir anıyı hatırladıkça o anı daha az gerçek hale geliyor. Daha az doğru hale geliyor. Bu çok güzel bir soru. Benden daha iyi bir cevabınız olabilir. YouTube kanalımda soru cevap bölümüm vardı. Bu sorunun benzerine sorulmuştu. Ama ben de tam bir cevap veremedim. Bir soru daha. Jill, beynimizin sağlığı için meditasyon hakkında ne düşünüyor? Meditasyonu çok seviyorum. Meditasyon beynimizin sol tarafıyla kullanabileceğimiz bir araç. Ben bilincinden, ego bilincinden, dil merkezinden buradan beynimizin sağ tarafına geçmemize yol açıyor. Daha rahat, daha bağlı, daha iç içe, daha büyüyen bir tarafa geçmemize yardımcı oluyor. Bu yüzden meditasyonun çok büyük bir taraftarıyım. Bence çok güzel bir araç. Kendi içimizde barışa ve huzura ulaşmak için. Bir soru daha. I love that. So meditation is one option. Prayer, if our prayer allows us to actually bunun için bir yöntem. Dua bir yöntem. That feels more open. But otherwise, the goal, in my opinion, is to be ancak bunların dışında amaç daha yayıldığınızı hissetmek. Mesela dışarı çıkmak bunun için çok güzel, eğer doğaya çıkabiliyorsanız. Mesela ben şunu yapıyorum, detaylara çok takılmıyorum. Enerjiye odaklanıyorum. Bunu söylemek garip gelebilir ama bu şu demek. Mesela bir ağaç grubuna bakacağım. Ve arkamda birkaç ağaç var. Ve bu yapraklarda bazı hareketler var, bazı toz parçacıkları, polenler var. Ben beynimin detaylara değil de gözümün olana odaklanmasına izin veriyorum. Ve arka planda olan bir hareket var mesela ağacın. Ben hareket eden yapraklar olmuyorum mesela ama o yaprakları hareket ettiren enerjiye geçiyorum. Ve bunu yaptığımda beynimin detaylara odaklı tarafından daha enerjiye odaklı tarafına geçebiliyorum. Ve hareketin enerjisi haline geliyorum. Mesela bir kuş diyelim. Mesela bir kuş gördünüz. Ve bazen diyorsunuz ki keşke bir kuş olsaydım. Ve onun uçtuğunu ya da döndüğünü görebiliyorsunuz. Ama ben o kuş değilim. Ben onun kanatlarının arkasındaki rüzgarım. Ben onu kaldıran enerjiyim. Onu hareket ettiren enerjiyim. Bu benim için işe yarıyor. Çok güzeldi.
Daha fazla soru var. İzleyicilere çok teşekkür ederim. Yasemin şunu soruyor. Bir panik atak başladığında yapılabilecek en iyi şey nedir? Jill bize faydalı olacak bir öneride bulunabilir mi? Evet. En önemli şey nefes. Mesela anksiyeteye girdiğinizde bir çevre içinde koşuşturuyorsunuz, terlemeye başlıyorsunuz. Aynı şeyi düşünüyorsunuz tekrar. Tüm bu fizyolojik tepkiler gerçekleşecek. Bu anksiyeteye tepki olarak. Bunu gözlemleyin, bunu hissedin. Vücudumun içinde ne oluyor? Bu nasıl hissediyor? Nefes alın. Daha derin nefes alın. Kendinizi sakinleştirin. Omuzlarınızın düşmesine izin verin. Yavaşça nefes almanıza odaklanın. Ve aklınızı bu fizyolojik tepkiyi gözlemleyecek hale getirin. Bu 90 saniye olsun ve bırakın gitsin. Eğer bunu yaparsanız ve ana gelirseniz hissettiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Vücudunuzda olan şeyin farkına varın. Bunu yaptığınızda anksiyeteyi, kendi anksiyetenizi gözlemleme durumuna getirebilirsiniz. Ve kendinizi bu döngüden böylece çıkarabilirsiniz. Ki beyniniz farkında olur. Ve bu panik atak bittiğinde dersiniz ki aman Tanrım, yaşadım, bunu atlattım. Bunun nasıl olduğunu biliyorum. Ve bu çok heyecan vericiydi. Acaba ne zaman tekrar olacak? Ve bunu dört gözle bekliyor hale geliyorsunuz. Ve bu artık sizi kendi tesiri altına alacak güçte olmuyor. Ona gücü verebiliriz ya da gücü ondan çekebiliriz. Mesela ben şöyle diyorum, eğer üzgünsen bu kötü değildir. Bundan keyif aldığınız sürece. Çünkü anksiyete, korku, sinir, deneyimleme becerisi, bunlar iyi olduğundan söylemiyorum. Ama bu beceriler bizi canlı yapan şeyler. Bu kadar anksiyete ihtiyacımız yok. Çünkü artık bizi aslanlar kovalamıyor. Ama biyolojik olarak duygusal sinir sistemimiz bizim uygarlık seviyemize yetişmiş seviyede değil. Dolayısıyla aynı şema devam ediyor. Ve aslında bunun için teşekkür etmeliyiz. Çünkü bu bizim hayatımızı kurtaran bir şema. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. Mesela bana doğru gelen bir otobüs varsa bunun önden kaçacak endişeye ihtiyacım var. Ama bu döngüde kalmaya ihtiyacım yok. Mesela her zaman adrenalinim olduğunda çok heyecanlanıyorum. Olduğunuz fizyolojik canlı için mutlu olun. This anxiety, like how we need that, because we used to run away from a lion, now we don't have to. But you know, we still need. Eskiden bir aslandan kaçıyorduk ama artık kaçmıyoruz. Ama hala bazen ihtiyacımız olduğu zamanlar olabiliyor. Sinan, bu konuda bir şey söylemek ister misin? Sesim acaba? Arkadaşlar, sesimde bir sorun var. Can you hear me? Yes. Okay. In my book, Humans Default Settings, it's in the Turkish book that's being translated İnsanın to English. fabrika ayarları kitabında a chapter to this, the stress, because
Buna bir bölüm adadım. Strese. Çünkü biz mental gerilim üretebilen tek canlılarız. Biz her zaman olmayanı düşünüyoruz ya da geçmişte olanı düşünüyoruz ve bunları değiştiremiyoruz. Hep geçmişte de geleceğe gidip anksiyete üretiyoruz. Bu yüzden geçmiş ve gelecek arasında yolculuk edebilmeliyiz. Ve aslında bundan kurtulmanın en iyi yolu anı anlamak. Ve Jill bunu çok güzel anlattı. Özellikle de küçük örneğiyle. Çünkü bu benim çocukluğumdan beri yaptığım bir şeye benziyor. Çünkü ben kendimi çocukken hava olarak hayal etmek isterdim. Çünkü havayı göremezsin ama hissedebilirsin. Bu benim için bir oyundu. Ama büyük ihtimalle bir sağ beyin egzersiziydi. Şu an anlıyorum ki. Sağ beyin egzersizlerini çok seviyorum çizmekten. Ve şunu söylemeliyim ki bu yayın en duygusal ve en bilgilendirici yayınım oldu şu ana kadar. Ve bunu samimiyetle söylüyorum. Burada olduğun için çok mutluyum. Bizimle olduğun için çok teşekkürler. Ve öğrencilerim de izliyor. Onlara haber verdim. Lütfen tekrar izleyin. Tekrar. 3 ya da 4 sefer. Çünkü bunu size soracağım sınavda. Çünkü Jill'in söylediklerini öğrenmelisiniz. Her cümle önemli. Çünkü deneyimden geliyor. Kitaptan değil. Ve benim için önemli olan da bu. Çok teşekkürler. Müteşekkirim. Teşekkürler. İzleyiciden bir sorum daha var. Eğer felç beynin diğer tarafında olsaydı nasıl olurdu? Eğer sol değil sağ tarafta olsaydı ne olurdu? Ve siz neyi tercih ederdiniz? Hangisini? Well, first of all, I have had many people who have had right brain trauma write to me and say, I'm not sağ beyin travması olan insanlarla tanıştım ve benim deneyimimi yaşamadılar. Öyle olsaydı detaylara takılırdım. Hep eleştiriyle ilgilenirdim ve çok mutlu olmazdım ve Tanrı'yı bulamazdım. Ve bu benim için çok derin, Tanrı'yı bulamamak. Ve bu bana diyor ki sol beynin şeması, tüm bu detayları işleyen şeması, detayların anlamın detayda olmadığını söylüyor. Bir sürü insan felç geçiriyor ve konuşup konuşamadıkları soruluyor. Ve cevap evetse, beynin sağ tarafta olduğu anlamına geliyor. Ve ben de düşünüyorum ki, beynimin dil tarafını kaybetmeyi tercih ederdim. Çünkü bunu tekrar öğrenebilirim. Ama bir insana Tanrı'yı hissetmeyi nasıl öğretebiliriz? Mesela okullar bize okumayı, aritmetiği öğretmek üzerine tasarlanmış. Ancak bize sağ beyin becerilerini öğretmek için tasarlanmamış. O yüzden benim cevabım bu. Ben bunu da tercih ederdim. Ve okula geri gidip kaybettiklerimi öğrenirdim. Ve bunu sormak istiyorum. Bazı insanlar ağlıyor. Bu beni şu soruya getiriyor. What did you have changed? Did you have anything change? Because you had some kind of faith beforehand, I assume. I don't know if you're Christian or. Sizin için ne değişti? Belki önceden Hristiyandınız, ben Müslümanım. Birliğe vardığınızda, geri geldiğinizde,
bir sürü farklı bölünmüş din var. Ama ben şöyle düşünüyorum, birlik her yerde olmalı. Senin için inancına ne oldu? İnancın değişti mi? Sağ ve sol taraflar tamamen farklı değerlere sahip. Benim için sağ ve sol taraflar farklı inanç temelli. Farklı inanç temelli becerilere sahip. Mesela sol taraf daha kültürel. Ben Hristiyan bir kültürdeyim. Hristiyanlık içinde büyüdüm. Babam bir rahipti. Ve beynimin sol tarafı buna dayalıydı. Hristiyanlığımı kaybettiğimde her zaman sağ beyin taraflıydım. Daha sanatsal, daha sportif. Ve mesela yerli Amerikalı incelemelerine yönelmiştim. Çünkü beni çekmişti. Mesela totem hayvanları, tanrıları öğrenmeyi sevmiştim. Doğayla bir ilişkim olmasını sevmiştim. Bu benim için çok anlamlı. Hayat, ayın döngüleri, gezegenlerin döngüleri. Bu daha çok yerli Amerikalıydı. Felçten sonra sol beynimi kaybettim. Yani tüm yapısal ve eğitimsel kazanımlarımı kaybettim. Ve sevgi oldum. Ve Sufi oldum. Budist oldum. Çünkü Budizm benim için sevgi. Ve sevgi içinde yüzdüğümüz enerji, içinde yaşadığımız enerji ve varlığımızı sürdürdüğümüz enerji. Bu yüzden ben büyük ihtimalle kafası karışık sayılabilecek birisiyim. Çünkü biz hepsiyiz. Ve din ve ruhani beceriler arasında büyük bir fark var. Çünkü maneviyat biraz daha kolektif bütünle ilişkimiz. Bu Tanrı olabilir, ne demek isterseniz deyin. Ama bu sol taraf ve içinde yaşadığımız kültür ve dış dünya biraz daha dogmatik. Okuduğumuz, yaptığımız bu. Bu yüzden bence yapısal din beynin sol tarafının bir ürünü. Ve bence her dinin amacı hikayesi ne olursa olsun, ister İsa'nın, ister Buda'nın, ister Muhammed'in hikayesi olsun, asıl amaç bu daha büyük olana bağlanmak. Bu Tanrı'ya ne dersek diyelim buna bağlanmak. Bu yüzden dinin amacı bununla ilişkimizi deneyimlemek, içinde parçası olan şeyle ilişkimizi deneyimlemek. Teşekkürler canım. Gitmenize izin vereceğim ama 2 sorum daha var. Çünkü bana çok güzel sorular soruyorlar. Belki sonra tekrar gelmelisiniz. Sinan, sorunuz var mı? Nasıl OCD'den kurtulabilirim? Belki onlara bir şeyler okumalarını önerebilirsiniz. Bu yüzden bunları sormak istiyorum.
OCD nörolojik bir fenomen ve ilaçtan faydalanan bir durum. Ben nörolojist değilim, doktor değilim. Bu yüzden tıbbi öneride bulunamam. Ama gerçekten bu döngüler içindeyseniz, evet, bu benim alanımın ilerisinde. Tamam, en azından ne yapacaklarını biliyorlar. Sana geçmeden bir soru daha sormak istiyorum. Benim sorum şu. Ölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar ölümden korkuyor. Sen gittin ve geri geldin. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu soruyu çok seviyorum. Benim için kainatın bilinci, mesela ilk var olduğumuz ve ilk hücre halimizi düşünün. Zigot halimizi düşünün. Ve zigotun bir bilinci var. Ve DNA'sı var. Bir enerjisi var. Ve bu enerji kainatın paylaştığı enerji. Benim için bu hücre birbiriyle çarpılıp tekrar şekillenecek. Saniyede 250.000 kat hücre oluşuyor. Bu yüzden bir enerji bilinci var fetüs halimizde oluşan. Benim için kainatın bilinci bu. Tüm hücremize taşıdığımız. Ve doğduğumuzda iki duygusal sistemimiz işleme geçiyor. Ve 6 aydan sonra biraz daha rasyonel becerilerimiz işleme geçiyor. Ve hepimizin içinde bu kainat bilinci var. Ve ölüm halinde ne oluyor? Bu gerçek dünyadan kopuyoruz. Duygularımızdan kopuyoruz. Ve tekrar sağ beyin bilincine geri dönüyoruz. Ve bu kozmik bilince geri dönüyoruz. Ve bunun için bence gerçekten bir okyanustan damlayız. Ve tekrar en sonunda bu okyanusa tekrar karışıyoruz. O yüzden bence ölüm sadece bu çok güzel ve gerçek süreç. Ve bu çok büyük bir sevgi hissi. Artık ölümden korkmuyorum gibi. Ama daha ölmeyelim çünkü bu dünyada yapacağımız işler daha var. Meşgulüz. Ve aslında sonsuzluğu düşündüğünüzde ve sonsuzluğun ne kadar uzun olduğunu düşündüğünüzde ve hayatımızın ne kadar kısa olduğunu düşündüğümüzde şunu bilebiliriz ki biz burada simüle olmak ve simüle etmek için varız. Konuşabiliyoruz, öğrenebiliyoruz, birbirimizi sevebiliyoruz, üreyebiliyoruz, aile üretebiliyoruz, daha fazla insan sevebiliyoruz. Bu hayat hediyesi mükemmel bir şey. 100 yıl bile yaşasak bu yetmez. Bu çok değerli. Yakında sonsuza kadar öyle olacağız. Ama bu birbirimizin gözlerinin içine bakabilmek, birbirimize sarılmak, birbirimize dokunabilmek ve birbirimize sen çok güzelsin ve beraber zaman ve yer paylaştığımız için çok müteşekkirim demek hayatın güzelliği. Bu benim için çok güzel bir mesaj. Ve bana yardım eden insanlar var burada. Birbirlerine sarılıyorlar. Umarım şu an bizi dinleyen herkes birbirine sarılıyordur.
Jill, bu mesaj çok güzel. Çok fazla insana dokundu. Çok fazla insanın hayatına dokundu. Beni ziyaret eden bir arkadaşım var. Oğlu intihar etti. Ve bunu duymak onun için çok güzeldi. Ve size el sağlıyorum. Çok teşekkürler. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Tutabilsem sizi tutardım ama sizi yormak istemiyorum. Eminim diğer insanlar da öyle. Ama lütfen söz verin, tekrar geleceksiniz. Evet, kesinlikle. Evet Sinan, sana geçiyoruz. When you're experiencing something like this, full of emotion, wisdom and information, böyle bilgelik, bilgi ve duygu dolu bir şey deneyimlerken yapılabilecek en güzel şey sessiz bir yere gidip bunun üstüne düşünmektir. O yüzden bunun üstüne daha çok konuşmak istemiyorum. Çünkü çok güzel bir buluşmaydı. Seni çok seviyoruz Jill. Bunu deneyimledin. Talihsiz bir durumla olsa bile bu sene sonsuza kadar değişti. Bu kaderin için aslında sana da çok teşekkür ederiz. Bizi de değiştirdi, seni de değiştirdi. Ve seni değiştiren şey bize de dokundu. Burada olman çok güzeldi. Bugün uyumadan önce bunun üzerine düşüneceğim. Ve izleyicilerimize de aynı şeyi öneriyorum. Lütfen sadece başka bir kanala gidip başka bir şey izlemeyin. Şu an izlediğiniz şeyin size düşündürdüğünü tekrar düşünün, hissedin. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Ve kucaklar. Tüm kainata kucak açıyoruz. Teşekkürler Jill, teşekkürler Sinan. Sorularınız için teşekkürler. Hepsini cevaplayamadım ama harikasınız. Jill söz verdi, tekrar gelecek. Bizi tekrar izleyin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.